Evet, Erkan abi şimdi 15 Temmuz akşamı neticede hepimizin farklı yerlerde olduğu, farklı zaman dilimlerinde, yani farklı şehirlerdeydim, farklı zaman dilimleri değil de belki de birbirimizden uzak kaldığımız bir süreçte yaşandı. Tabii o gece birbirimizden tamamen bağımsız, belki bir şeyler yine gördük, duyduk. Hani bununla ilgili sizinle başlamış olalım. 15 Temmuz gecesiyle ilgili olarak sizin hani gördüğünüz, duyduğunuz şeyler nelerdi? Yani işin doğrusu ilk o geceyle ilgili çok da söyleyebileceğim bir şey yok aslında. E, Medyadan gördüğüm bir şeyler olduğunu, e, belirli bir yalnızdım da o zaman. Yanımda hiç kimse de yoktu. Hayır abi, E, Gaybubet'te falandınız herhalde o zaman. Gaybetteydim ve yalnızdım. E, Beni misafir eden bir arkadaşım vardı. O da o esnada dışarıdaydı. Gece 2 gibi geldi o arkadaş da heyecanlı bir şekilde haberiniz oldu mu diye. Ben de o zaman televizyona bakıyordum. Sanırım 10 buçuk gibi benim televizyondan haberim oldu. Bir saat kadar sonra da siz de muhtemelen vardınız. İlgili birim abisi internete bağlandı o zamanki haberleştiğimiz sistemden. Benim de bir bilgim yok dedi. Haber almaya çalışıyorum dedi. Ee, Evden dışarı çıkmayın dedi. Ee, Bunun dışında bir bilgin de yok esasen, yani net bir şey söyleyemeyeceğim dolayısıyla ben. Evet. Şimdi aslında az önce hani gaybubet diye biz espri yaptık, güldük de aslında cemaatin literatürüne gaybubet tabiri biraz 15 Temmuz'dan sonra girdi. Oysa ki biz kendi bulunduğumuz mahrem birimi itibariyle gaybubetle biraz daha erken tanışmış olduk. Bu da aslında hani ne diyelim, elden, ıraktan uzak olma, işte bir yerlerde oturup saklanma gibi bir yaşantıydı bizim için. Bence zor günlerdi. Yani gaybibet günleri de hani kaldığımız süreç itibarıyla gerçekten sıkıntılı günlerdi. Burada tabii irtibatımız her ne kadar online abilerimizle devam ediyor olsa da işte ne diyelim, gözden ırak olan gönülden ırak oldu. Türkiye'de kaldığımız için ne diyelim, artık 15 Temmuz'un öncesinde bir şekilde yolunu tutup yurt dışına çıkmış olan abilerimiz bize oradan hem öncesinde hem de sonrasında, ben çok özür dilerim yani kaba tabir kullanacağım. Yani ahkam, bu pek de kaba sayılmaz gerçi ama Evet, yani bence de. Siz de kaba ahkam, değilsiniz. yani ahkam kestiler bize. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Yani tuzu kuru olunca gerçekten konuşması demek ki kolay oluyormuş. Biz de onların yine de gördüğümüz hizmet terbiyesi gereğince abilerimizin söylediklerine saygı duyduk. Dediklerini yaptık, yapmadık da diyemiyoruz tabii. Evet Salim abi, siz o akşam neler gördünüz, neler duydunuz, belki neler yaşadınız? Ya şu biraz önce söylediğiniz şeye bir eklemede bulunmak istiyorum. Yani zannımca siz de aynı fikirdesinizdir. Burada dışarıdan ahkam kesmeleri falan filan bunlar havacı var. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu çok önemli değil de. Burada e, işin sıkıntısı çeken insanlar var ya hala. Evet, Yani sana bana güvenip de ya bu abiler bize yanlış yaptırmaz düşüncesiyle bize dayanıp da yani bir şeyler yapmış etmiş. Bir şekilde usulüne uygun veya usulsüz mevzuların içine girmiş insanların şu an çektikleri sıkıntılar var ya. aynen. Bunlar için ne yapılıp yapılmadığı asıl önemli olan bu yani. Benim için ne yapsa olacak, ne yapmasa olacak. Yani ben gelmişim gidiyorum diye bakıyorum ben kendi adıma. Doğru. Değil mi? Siz de öyle bakıyorsunuz yani. Aynen. Ben biliyorum az buçuk herkesin düşüncesi. Yani asıl onlar yani. Onlar için ne yapıyor? Ben o noktada e, tamamen o işi sıfırladıklarını açıkçası görüyorum. Yaptıkları eylemlerden, hareket tarzlarından ve asıl canımı sıkan benim bu ya.
onlara asıl el uzatılması, bir şekilde bu işin çözüme kavuşturulması için bir şeyler yapılması lazım. Allah diyorum zaten öyle konuştuğum, ettiğim ortamlarda da akıl izan nasip etsin de bir an evvel bir şey yapılabiliyorsa eğer yapsınlar yani Yani inşallah. diye düşünüyorum. O meşhum gece diyoruz ya, o meşhum gecede de ben 8.30 gibiydi galiba. Başka bir birimden birisi mesaj attı bana. Ya böyle böyle bizim burada bir hareketlilik var. Sizde bir şey var mı gibisinden. Ben dedim yok, hiçbir şey bilmiyorum yani. Ne olduğunu, ne bittiğini. O civarlarda şeyi açınca televizyonu, karşımda şeyi gördüm. Boğaziçi Köprüsü müydü? O tutulan köprü vardı. Evet. Evet. O şeyleri gördüm. O zaman işte oradan gelen telefonla da tabii bir şeyleri bağdaştıraraktan burada bir iş dönüyor cevabına kapıldım. Bir de belki size de olmuştur. Bu şeyden önce 15 Temmuz'dan bir hafta önce yine hepimizin muhtemelen tanıdığı, ortak tanıdıklarımızdan biri Adana civarlarındaydı o zamanlar. Evet. Selim abi diyordum ben ona. O bana bir şey sormuştu. Ya böyle böyle bu işler nasıl gidecek? Ne olacak bu işler falan gibisinden. Ee, Biz de bakın o çok ibret-amiz diyoruz ya, ibret-amiz bir hadise o hadise. Ben de dedim ki herhalde dedim asker el koyacak dedim. Bakın görüyor musunuz ya kafayı. İşte dediğim şey o yani. Bizi öyle bir işlediler ki, bizi öyle bir yere getirdiler ki. Biz de yani dedik istişare ehli insanlar yanlış yapmazlar. Abilerimiz mutlaka bir şeyler biliyorlardı, adım atıyorlardır. Hoca efendi zaten her şeyi bilen, gören. Geçen gün biriyle karşılaştım. Bu arada antiparantez diyelim. Onu da söylemiş olalım. Ee, Yaşlıca bir teyze. Diyor ki madem diyor hoca efendi diyor her şeyi biliyordu. Bugünlerin diyor geleceğini niye bilemedi diyor. Tamam mı? Düne Doğru. kadar bu insanlar saygıyla, sevgiyle ve aşkla, şevkle bu hizmet dediğimiz şeye bakıyorlardı. Oluşuma bakıyorlardı ama bugün bu hale geldi yani bu insanlarda. Bir yerde Maalesef. ben artık ne yapayım ben hani Allah'a şükür diyebiliyorum. Çünkü iş çok farklı bir yere gitti. Bizim arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz, durmak istediğimiz yerden çok farklı bir noktaya geldi. İnanabiliyor musunuz ya? Yani diyecek laf bulamıyorum ya. Şey yapıyorlar yurt dışında. Hani etkinlik diyorlar ya, yürüyüşler şunlar bunlar. Abi ya PKK'lı ile beraber yürüme ya. Yürüme yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da. Yapma kardeşim bunu yani. Öyle değil mi ya? Ya Yani 40 bin doğru. 50 bin insan şehit olmuş. Ya bunlarla yürüme ya. Yapıyorsan bir şey yap da. Ya, ne yapıyorsan yap. Ya bunu yapma yani. Bazı şeyler var. Bunlar olmaması gerekir. Ama Bunu işte yapma abi artık. hani özür dilerim hani biz hizmetin içerisinde de her ne kadar hani hep biz bir öteki duyduk ama kendi içimizde de hizmete giden ya da hizmet ettiğimiz zaman her yol mübah. Yani her eli tutabiliriz. Yani biz bir dönem Hoca Efendi'nin bir söylemi, her siyasi partiye eşit yakınlıktayız gibi, hani uzaklıkta değiliz, eşit yakınlıktayız gibi. Oysa ki Evet. yani bir dindar bir cemaat olarak, milliyetçi bir cemaat olarak aslında öyle ya da böyle hiçbir zaman yolumuzun kesişmeyeceği insanlarla bir şekilde yol tutmuş olduk. Bunlarla bir şekilde ortak paydalar bulup bu insanların da aslında her ne kadar şimdi hizmet bu insanları kullanıyor, biz onlar üzerinden işte adımızı duyuruyoruz, işte dünyada çok reklam alıyoruz gibi olsa da aslında kullanılan yine biz oluyoruz. Yani adam bunun üzerinden kendi örgütüne yani kendi PKK'ya ya buna benzer maalesef oluşumlara adam rant sağlamış oluyor aslında. Onların ekmeğine de bir şekilde yağ sürmüş oluyoruz biz. Evet. Abi yine bir ekleme yapayım. Uzatıyorum belki mevzuyu, kusura Yo, bakmayın da. estağfurullah, buyurun. Şimdi şey var. Mesela bazı davalar oldu. Amerika'ya gitti hadiseler. İşte bu zarratlar, marratlar, şunlar bunlar vardı ya. Evet, Ya buradan adam götürüp de mahkemede bu adamları dinletme hadisesi bile yaşandı mesela. Ya tamam, bir şeyler yapıyorum kendini zannedebilirsin ama sen düne kadar kendini bu memlekete hizmet ediyor. Başta bu memlekete hizmet ediyor. Başta bu dile hizmet ediyor. Ve en başta bu dine hizmet ediyor şeklinde
yansıtan, gösteren bir yapısın. Bu memleketin öyle veya böyle o kim olursa olsun bakın hiç önemli değil. İsmi kim hiç önemli değil. Bu memleketin başındaki insanın, milletin seçtiği bir insanın, tamam mı? Karşısına e, sıkıntı olarak çıkabilecek bir mevzuyu ve onun üzerinden de memleketime gelebilecek, sıkıntı yaratabilecek bir mevzuyu ben bu şekilde hani gündem ettirebilmelerini inanın kaldıramıyorum bak. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Kaldıramıyorum yani. Yapılmaması gereken şeyler yapıldı yani. Evet, doğru. Sadece 15 Temmuz'da da kalmadı. Hani dedik ya 15 Temmuz akşam ne oldu? 15 Temmuz'da da kalmadı mevzu. Ondan sonra da hata üstüne hata, hata üstüne hata. Hala da Allah selamet versin diyeyim, uzatmayayım. Evet. Şimdi tabii 15 Temmuz akşamı ben de kendime göre bir gaybubet ortamındaydım. Öyle söyleyeyim. Tabii o akşam benim sizlerden farklı hani ne diyelim gördüğüm, duyduğum bir şey. Belki şöyle. Tabii kendi biliyorsunuz kendi birimler kendi içerisinde de herkesin farklı takip ettiği konular, takip ettiği şeyler var, yapılar var. Çalıştığı kurumlarla ilgili olarak. O akşam bizim işte en başımızdaki abi yani Türkiye sorumlusu olan abimiz bizi beni uygulama üzerinden yani o dönem hizmetin kullandığı haseten mahrem birimlerin birinci derecede kullandığı online program üzerinden aradı. Ve öncelikle arkadaşlarımızın polise özür dilerim, askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini. Ben şimdi buradan askere yol verilmesi kelimesi aslında olayı özetliyor benim için. Yani bir hadisenin yapıldığının, bir şeyin içerisine girildiğinin, artık ne kadar girildi ya da neresinden girildiği önemli değil. Bu işin içerisinde biz varız fikrini oluşturdu. Ve hemen sonrasında söylediği ifade ise çok yani ben bunu çok uzun süre kendime itiraf edemedim. Belki sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, belki söylemedim. Söyleyemedim çünkü bu çok zor bir şey gerçekten. O akşam bana söylediği şey işte sizin şu anda bizim çalıştığımız birimle ilgili yani kurumun başında bulunan en yüksek, en tepesindeki devlet sorumlusu olan şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı diye bana soruldu. Yani şimdi indirmekten kastımız herhalde artık bunun için çok Türkçe Koltuktan indirme değil. koltuktan indirme değil. Çok Türkçe bilmeye de gerek yok bu ifade için. Yani gerçekten kanım hani beynimde dondu. Hoca efendi vaazlarda falan söylüyor ya yani kanım beynimde gerçekten dondu yani. Şimdi bırakın hani az önce söyledim bırakın böyle bir kalkışmayı, böyle bir darbeyle cemaatin adının alınmasını. O gece böyle bir şey de söylenince tamamen benim aslında nevrim döndü o gece itibariyle. Şimdi az önce Erkan abinin dediği gibi olay biraz da ileri saatlere doğru gidince bu adam yani artık bu üç maymun mu dersiniz ne maymunu dersiniz adamın maymununun şeyi de yok. Yani hani görmedim duymadım bilmiyorum değil. O kadar kısa süre içerisinde bir çark etti ki hiçbir şeyden haberim yok Ben yazdı yani. yoğum. Ha, hiçbir şeyden haberim yok yazdı yani. Aynı şekilde bir iki gün sonrasında bu şey devam etti. Yani biz kesinlikle böyle bir şeyin içerisinde yokuz. Böyle bir şeyin içerisinde bulunmadık. Ben böyle bir şey bilmiyorum gibi şeyler söyledi. Kendisi bu esnada Hoca Efendi'nin yanındaydı. O süreçte yanında bulundu. Hemen sonrasında yine gitgelleri oldu. Kendisine biz hepimiz biliyorsunuz, neticede o süreçte hepimiz gaybibetteydik zaten. Israrla sormamıza rağmen yani şöyle elle tutulur, gözle görülür. Bizim gerçekten hani nedir? Bizim hizmetin şeyi nedir? Medenileri galebe ikna iledir. Ama bir ikna edilmedik. Şakirtiz biz. Nasıl olsa hani vuracağız kafasına, ekmeğini alacağız, söyleyeceğiz, yapacağız. Ya tamam, zaten o gün itibariyle hala öyleydik. Ama bir şeyleri de söylemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani en azından bir şeyler anlatabilirdi. Hani ben biraz sürecin sonrasından da hani kendi gördüğüm, duyduğum şeyleri de aktararak ben kendim şeyimi bitirmiş olacağım ifadelerimi.
O süreçten sonra tabii bazı az önce Salim abinin de dediği işte Adana bölgede çalışan, bizim Diyarbakır bölgede çalışan arkadaşların o gece yaşanan hadiseleri biraz önceden duyduğunu, yani bu hadiselerden haber aldıklarını kendileri ifade ettiler. Çünkü özellikle hani Erkan abi siz de o bölgede çalıştınız Demek ki zaten. bizim de ağzımızı aramış. He, daha öncesinde zaten çalıştınız. O bölgede biliyorsunuz. E, Evet. Yani cemaat ne yapıyordu? İşte güvenlik toplantısı adı altında bütün birimlerin içerisinde bulunduğu, işte karacılar, havacılar, işte jandarma, diğer bütün akla gelebilecek yani etkin roldeki insanların bir arada bulunduğu toplantılar yapıldı, yapılmaya devam edildi. Yani şu paralel devlet şeyini kim bulmuşsa gerçekten sağlam bir ifade kullanmış yani onunla alakalı. Yani biz hani bir yerden sonra insan şunu sorunca ya Allah rızası bunun neresindeydi diye sorunca yani cevap yok. Yani bütün bu işlerden tamam mütevelli kurtulabilir, esnaf kurtulabilir, işte kermes yapan abla kurtulabilir, dershane öğretmeni kurtulabilir, kolej öğretmeni kurtulabilir, gazeteci kurtulabilir, hepsi kurtulabilir. Ya peki bu mahrem yapının içerisinde bulunan insanlar biz nasıl kurtulacağız? Bize de boncuklar dağıtıldı. İşte sabredin, işte sabredin bir bahar, neydi o? Nevbahar, hani gelecek. Yine çiçekler açacak, yine sümbüller etrafta dolaşacak. Yani 15 Temmuz'dan sonra da bu güç sevdasından aslında vazgeçilmedi. Yani çünkü çok büyük bir badire var, yaşanıyor. İnsanımız inim inim inliyor bir şekilde. Ne diyelim, saklanabilenler saklanmış. Kaçabilenler zaten çok özür dilerim bir kısım mahremin önde gelen insanları VIP servislerle yurt dışına bir şekilde kaçırılmış. Ama geride kalan işte az önce Salim abinin dediği gibi bizim öğrenci tabir ettiğimiz, bizim altımızda çalışan, zaten Türkiye'de yani normal gündemin öncesinde de ateş hattında olan adamlar bu sefer ateşin kendisi oldular. Yani ateşe odun oldu adamlar. Aynen. Şimdi Aynen. bir yurt dışına çıkan bir arkadaşla bir konuşmamızı da söyleyerek ben bitireceğim. O da çok zoruma giden şeylerden birisi benim. Dedim ki diyor ki ısrarla işte yurt dışına çık. Yani Allah biliyor ben gerek hani eşim olsun gerek kendim yurt dışına çıkmayı yani zerre kadar istemedim. Yani yurt dışına kaçmak gibi bir duygu düşüncem olmadı. Bunda en çok Erkan abi sizinle herhalde dertleşebildiğim Evet. insanlardan birisi olduğunuz için bilirsiniz yani. Yani zerre kadar Birbirimize destek verdik ha, çıkmamak için. aynen çıkmamak için çıkmadığımız için yurt dışından Kanada'ya gitmiş olan birileri bize o gün itibariyle bence ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Çok moralimizi Türkiye'de bulunduğumuz halde o gaybubet sıkıntısı içerisinde moralimizi bozacak şeyler söyledi. Yani dünyada fırsat olur mu bilmiyorum ama ona ahirette bunları sormak istediğim bir şeyler var. O Kanada'ya giden abimizle ilgili olarak da. Şimdi arkadaşın ifadesi şu. Dedi ki ya çıkın çıkın. Ya dedim ki ya çıkamayız yani. Çünkü burada hala Anadolu'da, Türkiye'de bize güvenmiş, bizimle beraber yol yürümeye karar vermiş arkadaşlarımız birçok insan var hapishanede. Bu insanların etki alanı olarak eşleri var, çocukları var, aileleri var, anneleri var, babaları var. Yani eğer bir şeyler yapabileceksem ben, gaybubette olmama rağmen bu insanlara el uzatabileceğim bir şey varsa ben dedim çıkmak istemiyorum kardeşim. Yani dedi ki siz de onları dedi kurtaramazsınız dedi. Bari dedi kendinizi kurtarın. Lan dedim biz ne zaman yani kendimizi kurtarma hizmeti yapıyorduk biz? Hani biz aynı gemideydik? Yani aynı tarafa biz kürek çekiyorduk falan? Yok. Öyle bir kürek çekme hadisesi yok. Bu küreği çeken arkadaşlar işte şu anda sıkıntıdalar. Dümende duran kaptanlar almış başını gitmiş. Ben tekrar belki daha önce de sizlere kendi aramızdaki görüşmelerimde söylemiş olabilirim. Yani gemisini bu kadar erken terk eden kaptan gibi bir hareket olabilir mi ya? Ya gerçekten adamlar önden giden işte şimdi bazen görüyorsunuz siz de sosyal medyada falan. Önden kaçan atlılar diyor adam. Haklı değil mi yani? Yani Haklı. ben öyle düşünüyorum Haklı. yani burada. Ben bu şekilde bitirmiş olayım. Evet Erkan abi sizinle de sonrasıyla Evet. ilgili Ya bir kısmı önden kaçan attılar da bir kısmı da 15 Temmuz'dan önce
evini, barkını, ailesini kaçırıp ondan sonra Tabii. böyle bir işleme girişen güruh da var. Bizim başımızdaki imam da öyle yapmadı mı? Yaptı. Yani Şubat ayında 2016'nın Şubat'ında kendisi, ailesi, çoluğu, çocuğu birlikte gittiler. Bize gaybete geç dedi kendisi. 15 Temmuz'dan sonra da siz de çıkın diyor bize. Yani o Edirne'deki bilmem Meriç Nehri'nde boğulan insanlar, yani kaybolan insanlar, yani görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz bu insanları. Kendileri pasaportla gittiler. Orada arkadaşları karşıladı. Yani evleri, barkları hazır. Çantalarını alıp yerleştiler. Sonra böyle bir haltı işlediler. İşledikten sonra da ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Ondan sonra da bize siz de çıkın diyorlar. Ya ben niye böyle bir pozisyonda olayım ki? Ben böyle bir işin içinde bulunmadım. Bulunanları da desteklemedim. Ya başımıza ne gelecekse de gelsin yani. Doğru. Şimdi 15 Temmuz oldu. Bir gün sonra beraber aynı birimde çalıştığımız, muhtemelen biraz önce bahsettiğiniz Kanada'ya giden şahıs o olabilir. O beni aradı. E, Ben dedi Bursa'dayım, yakınlardayım dedi. Kalacak yerin var mı? Beni misafir edebilir misin dedi. Ben de buyur gel dedim. Geldi. Bir hafta 10 gün kadar beraber kaldık aynı evde. Yani o şahsın tavırlarından zaten ben de 15 Temmuz'un bizzat cemaat üyeleri tarafından yapıldığını e, şahit olmuş oldum, yani onun tavırları, davranışlarından. Şöyle ki televizyonu açıyoruz, bakıyoruz. Kendisi bizim beraber çalıştığımız birimden önce farklı farklı iki tane kuvvette de görev yapmış bir şahıs. Hatta bir dönem, ki uzun bir dönem, belki 7-8 yıl e, Kara Harp Okulu'nun bizzat abiliğini, birim sorumluluğunu yapmış bir şahıs. Doğru. Bu şahısla biz beraber kalıyoruz aynı evde. Televizyonda altyazı geçiyor. İşte 15 Temmuz kalkışmasında öldürülen falanca albay, filanca yarbay, filanca general gibi isimler geçiyor altyazı. Fotoğrafları gösteriyorlar hainler diye. Bu şahıs diyor ki vay be, bu da mı ölmüş? Yani bu falancanın talebesiydi. Bu şöyle iyi bir şakirtti. Böyle iyi bir talebeydi. Yani şu şu işleri yapardı şeklinde belki 10 isim, belki 15 isim bu şekilde kendisi teyit etti. Evet. Yani teyit ettiği şahıslar da ya böyle isyankar şahıslar değil. Tamamıyla cemaatin başındaki abilerin sözünü dinleyecek. Onlara muti bir şekilde hareket edecek. Ağzının Yani içine farklı bakan. bir ağzının Ağzını içine bakan aynen. dediğiniz gibi bu şekilde insanlar, bahsettiği insanlar. Yani cemaatin tabiriyle beş beşlik insanlar. Yani kendisi de bu ifadeyi söyledi zaten. Yani beş beşlik dediği insanlar ölmüş, öldürülmüş. Yani kendisi belki öldürmüş ve yani tabiri caizse pisi pisine gitmiş. Yani bu şahıs karşıdaki bu isimleri sayarak e, öldüğünü, öldürüldüğünü tespit ediyorsa, yani demek ki yani bu işi, icraatı yani bizden birileri yapmış. İkinci bir mevzu olarak ben başka bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi 15 Temmuz'un aktörleri olarak Adil Öksüz, yani bizzat tanıyorum. Bir iki defa sohbetinde bulundum. Yani kendisinin o dönem itibariyle vazife açısından da kara kuvvetlerin imam olduğunu da biliyorum. Onun yanında yer alan, jandarma ile ilgili ismi geçen Nurettin Oruç, yani o dönemki fiziğinden tanıyamadım ama daha sonra araştırdığımda baktım ki çok iyi tanıdığım birisiymiş o da. Yani kendisi o dönemde Diyarbakır'da bir dönem birlikte çalıştık. O da farklı bir birime bakıyordu. Daha önce işte Balıkesir'in il eğitim danışmanıydı. Benim de eğitim danışmanlığı yaptığım dönemde. Ya bizzat tanıdığım birisi. Ben onu
jandarmanın imam olarak konduramamıştım. Yani bir büyük gömlek gibi düşünmüştüm de öyle değilmiş. Yani başındaymış. Bu insanı da tanıyorum. Hava Kuvvetleri'ne Bakan Kemal Batmaz, onu bir iki defa uzaktan gördüm. Yani o görevde olduğunu biliyorum. Velhasıl kelam bu insanlar bir araya gelmişler. Böyle bir işe girişmişler. Abi onlar Ve bu insanların girişiminden Hoca Efendi'nin haberi olmamış. bunlar Vay anasını. Akıncı'ya tarla bakmaya gitmişler ya abi onlar. Tarla bakmaya gitmişler yani ne yapacaklarsa orada. Şimdi şöyle bir şey, yani ben hatta bu cümleyi birkaç arkadaşımla da paylaştım. Yani diyorum ki biz Hoca Efendi'nin karşısına çıkarken yani tir tir titreyerek çıkıyorduk, diyorduk ki Hoca Efendi bizim aklımızdan geçenleri de okur. Yani ne af buyurun ne halt işlediğimizi de farkına varır. Biz bu pozisyonda onun karşısına nasıl çıkacağız diye endişe ediyorduk. Ve hatta bizzat benim sorumlum Diyarbakır'dan İstanbul'a tayin olduğumda bana dedi ki biz seni dedi 13'e oraya gönderdik. Hoca Efendi seni bir süzdü. Hoca Efendi senin İstanbul'a göndereceğimize dair okey verdi. Ondan sonra biz de seni tayin ettik, tebliğ ettik diye söylemişti o dönemde. Ya arkadaş, yani bu seviyedeki bir insanın bile onayını Hoca Efendi veriyorsa, bu Yani. onayını verdiği Adil Öksüz Kara Kuvvetleri Komutanı imamı yaparken içini hiç mi okuyamamış, içini hiç mi görememiş bu adamın böyle bir güya hainlik yaptığını tespit edememiş. Hadi Adil Öksüz'ü tespit edememiş. Nurettin'i de mi tespit edememiş? Kemal'i de mi tespit edememiş? Diğerlerini tanımıyor. Diğerlerini de mi tespit edememiş? Ya madem içimizi okuyan bir adam, yani kuvvetlerin başına koyduğu, imam olarak koyduğu insanların böyle bir hainlik yapamayacağını, yapacağını tespit edememişse, yani o zaman nasıl Hoca Efendi ki bu? Yani ben de buna takılıyorum. Ya demek ki yani ahbap çavuş ilişkisi içerisinde birlikte hareket etmişler. Birbirlerinin onaylarını almışlar. Tabiri caizse birbirlerini gaza getirmişler ve böyle bir işe girişmişler diye düşünüyorum ben yani. Yani bir şey yanlış değil mi? Yani ya her şeyi biliyor olması yanlış, ya da Evet, hiçbir şeyden haberdar olmaması yanlış. Yani bunlardan yanlış. birisi doğru olabilir yani. Evet, aynen birisi doğru olabilir. Hangisi doğru? Yani ama kapıya çıkıyor ki yani böyle bir şeyden haberdar olmaması Mümkün mümkün değil. değil. Aynen. Evet Evet. Salim abi, sanırım sizinle kapatacağız. Abi çok güzel özetlediniz ya mevzuyu. Hakan abi maşallah kitap gibi konuşuyor. Şimdi bak Hakan diyorsunuz değil mi? Bak Adam Erkan özellikle ya. özellikle söyledim Hakan abi diye. Doğru. Bizzat kendisi Yani, koymuştu benim ismimi de. bak gördün mü? Özgür Bey sen de vardın. Evet ben de vardım. İşte bize de demişti bir şeyler. Yani kendi adımızı unuttuğumuz yıllar oldu. Ben kendi adımı duymaya yeni alışıyorum artık. Öyle söyleyeyim size yani. Biz Evet. tamamen artık siz benim için Hakan abiydiniz. İşte Salim abi benim için Sedat abiydi. Ben kendim Hasan mıydım, Ömer Faruk muydum belli değil. Yani kaç gömlek Biz Hasan değiştirdik. olarak sevmiştik sizi. Doğru. Kaç gömlek değiştirdik yani. Evet abi. Ne diyelim abi ya? Allah inşallah sonumuzu hayır etsin. Amin Memleketin de inşallah. hayrına olacak Yani şu anda adımlar gerçekten atabilmeyi. evet darda sıkıntıda olan kardeşlerimiz yani bir şekilde akıllarında Evet, birazcık soru işareti oluşmuş insanların e, yani gerçekten çünkü biz hep şunu dedik yani yok yapmaz ya da yapıldığı zaman vardır bir hikmeti dedik. aynen, Ama bu aynen. insanlara da diyoruz ki hani ya artık bir hikmeti şunu bunu araştırmadan şöyle bir sağınıza solunuza bir bakın. Üzerimizdeki şu var olduğunu düşündüğünüz hizmet gömleğini bir çıkarın. Yani sadece kendiniz olarak, işte Özgür olarak, belki Erkan olarak, belki Salim olarak. Yani şu soruları sorduğumuz zaman cevap e, verdiğimiz cevaplar sanırım bizi doğruya götürecek diye düşünüyorum ben. Evet, evet.
Aynen öyle abi. Aynen. Ki yani çevremizdeki bütün insanlar da üniversite mezunu, mürekkep yalamış insanlar. Doğru. Yani bu seviyeden sonra artık yani soru işaretlerini cevabını bulabilecek seviyede insanlar. Yani bence düşünmeyi bir düşünsünler yani. Doğru. Düşünmeyi bir düşünsünler. Aynen. Evet kıymetli Teşekkür abiler. ederiz abi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hasbihal etmiş olduk sizlerle. İnşallah hayırlı bayramlar diliyorum tekrar Teşekkür ederiz. sizlere. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.